Yine geçiş efektlerine bakalım. Bu videodan bu videoya geçeceğiz. Transition'lara geldim. Mesela animasyonları geç. Diyor ki mesela ikisini seç. Uygula de, ikisinin arasında uygulayacağım diyor. Tabi bunlarda ses falan yok. Böyle geçiş efektleri var. Yani Premiere'in içindeki geçiş efektlerinden tabii daha iyi. Ama çok büyük beklentileriniz olmasın yine. Mesela bunu uygula dediğimizde böyle bir geçiş efekti uyguluyor. Şöyle yani Premiere'in o eskiden Movie Maker efektlerinin yerine, ama mesela bu fena değilmiş. Böyle geçiş efektleri yapıyor. Dediğim gibi bunu normal mesela efektlerin içerisine geldiğinizde video transition'da görebiliyorsunuz. Mesela cross zoom dedik mesela. Bak başlatıyoruz. Böyle bir geçiş efekti. Bak eski geçiş efektleri nereye? Bu nereye? Müthiş mesela. Lens blur attık. Çok smooth bir geçiş efekti atıyor. Sonra ne geldi? 2026 güncellemesinde geçiş efektlerinde çok minik bir hareket getirdiler ama hızlı projelerde yine fark yaratıyor. Videolar üst üste durdu diyelim. Bunları eskiden geçiş efekti atmak için şöyle atardık mesela. Köşelerden gelirdik. Ama artık diyor ki hepsini seç. Soldan. Hepsini seç. Böyle sağdan soldan. Hepsine çok basit şekilde böyle geçiş efektleri atabilirsin diyor. Burada ne getiriyor? Aslında Cross Dissolve getiriyor. Bak Cross Dissolve'in yanında da Legacy yazıyor. Yani biz bunu da sileceğiz kardeşim diyor. Peki bu Cross Dissolve olmak zorunda mı? Hayır. Senin kendine özgü bir geçiş efektin de olabilir. Gelirsin buraya. Efekt Cross Zoom'u sevmişsindir. Set Selected as Default Transition dedin. Bak şimdi. Dinde artık Cross Zoom atıyor hepsine. Gördün mü? Bütün hepsine cross zoom atıyor ve çok basit şekilde varsayılan geçiş efektim bu olsun dediğinde artık bundan sonra bütün geçiş efektlerini ona atıyor.